arkadaşlar, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün çok sevdiğim türlerden biri olan, sukulent türlerinden biri olan Sedum palmeri çiçeğinin bakımı ve çoğaltılması ile ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Şu an tam bunun çiçek açma zamanı olduğu için gerçekten görüntüsü çok mükemmel olmaya başladı. Çiçekli halini de sizlerle paylaşmak istedim. Bu çiçeğim 2 yıllık bir çiçek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 yıl öncesinde yapraktan yetiştirdim. Yapraktan yetiştirerek bu şekilde çoğalttım. Hatta normalde yerini severse böyle sürekli saksı değiştirmek zorunda kalmazsanız çok daha hızlı bir şekilde büyüyebilirdi. Ama benim de gördüğünüz gibi büyümeye başladı. Geçen yıl hafif böyle ufaktan birkaç çiçek açmaya başlamıştı. Bu sene böyle tam saksıyı kapladı ve yerini çok sevdiği için çok güzel bir gelişim gösterdi. Bol bol çiçek açmaya başladı. Sukulent türlerinden biri olan Sedum palmeri çiçeğini yapraktan çok rahatlıkla çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben de yapraktan çoğalttım. Yapraktan nasıl çoğaltacaksınız? Bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kopan bir yaprağını böyle toprağın üzerine attığınızda hemen çoğalmaya başlıyor. Şöyle göstereyim, bakın yavaş yavaş alttan böyle kökler çıkmaya başlıyor. Çok küçük böyle yavru oluşuyor. Bunu toprağın üzerine böyle sadece koyacaksınız. Herhangi bir toprağa gömmenize de gerek yok. Yavaş yavaş o orada büyümeye başlıyor arkadaşlar. Çok hassas bir çiçek. Zaten böyle en ufak bir dokunduğunuzda bakın hemen kırılıyor yaprakları. Bu kırılan yaprakları atmayın. Böyle toprağın üzerine koyun arkadaşlar. Bakın toprağın üzerine koyduğum her çiçek hemen köklenmeye başlıyor. Bakın hemen kök çıkarmaya başlıyor. Bu şekilde toprağın üzerine atmanız yeterli. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Çoğaltılması bu şekilde kolay. Sukulent türlerinin çoğaltılması gerçekten çok kolay. Bu da aynı şekilde yaprağını sadece toprağın üzerine koyduğunuz anda o kendi kendine yavaş yavaş köklenmeye başlayacak ve çoğalacaktır. Bu görmüş olduğunuzu da ben yaklaşık 1 ay kadar önce diktim arkadaşlar. Yanlışlıkla elim değdiği için, çarptığım için bir dalı kırılmıştı. Kırılan dalı diktim. Bakın şöyle göstereyim şu an. Hemen köklenmeye başlamış. Bakın 1 ay kadar olmasına rağmen şöyle göstereyim, bakın. İyice çok güzel kökler çıkarmaya başlamış. Yani herhangi bir dalını böyle arkadaşınızda, çevrenizde, komşunuzda varsa bir dalını böyle kırıp dikebilirsiniz. Ben de dediğim gibi yani ben isteyerek kırmadım, çoğaltmak için kırmadım. Çünkü yapraktan da çok rahat çoğalıyor ama dediğim gibi çarptığım anda kırdığım için hemen bunu toprağa gömdüm. Gömdüğünüzde hemen bu kendi köklenmeye başlayacak ve çoğalacaktır. Bakın köklenmeye başladığı gibi bir yandan da hemen yavrular çıkarmaya başlamış. Aradan birkaç tane yaprağı kırdığınızda o yavaş yavaş yavrulamaya başlayacaktır. Benim bu üst kısmını kırmamın sebebi tomurcuklar vardı üst kısmında. Tomurcukları kırmazsanız bitki çiçek açmakla uğraşacağı için köklenmesi biraz daha geç olur. Ama tomurcukları kırarsanız bitki o zaman köklenmeyi daha hızlı gerçekleştirir. O yüzden yapraklı mesela bu şekilde bir dal aldınız arkadaşınızdan. Çiçek kısmını kırın arkadaşlar. Çiçek kısmını kırdıktan sonra dalını dikebilirsiniz. Şöyle göstereyim, bakın mesela bu şekilde bir dal aldınız arkadaşınızdan. Çoğaltacağınız zaman şu kısmı bakın şöyle dalını, çiçek dalını kırıyoruz. Kalan kısmını da sadece bakın şöyle toprağa gömüyoruz. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Yani yapraktan da çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde de çoğaltma yapabilirsiniz. Arada hafif hafif sulamanız gerekiyor. Bunun haricinde en önemli Sedum palmeri'de veya diğer sukulent türlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli konu toprak arkadaşlar. Çünkü sukulentler toprak konusunda çok hassastır. Toprak eğer iyi olmazsa kök çürümesi meydana gelir ve sukulentleriniz kurur. Diğer sukulent türlerinde dikkat etmeniz gerektiği gibi yine Sedum palmeri'de de toprak türüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Toprağı suladığınızda toprakta kesinlikle suyun birikmemesi gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi toprakta su birikirse toprak maalesef kökler çürümeye başlar. Bakın şöyle alt kısmını göstereyim. Altında fazlasıyla şurada delikler var. Saksınızda drenaj deliklerinin olması çok önemli arkadaşlar. Drenaj delikleri olacak ki toprağı suladığınızda fazla suyu bitkinin saksısı tahliye etsin. Tahliye etmezse toprakta birikme olursa, çamurlaşma olursa maalesef bitkiyi kaybedersiniz. Çürüme meydana gelir.
O yüzden sukulent türlerinin hepsinde toprağa dikkat edin. Toprağın suyu biriktirmemesi için ne yapabilirsiniz? Toprağa bir miktar çakıl karıştırabilirsiniz. Ponza taşı karıştırabilirsiniz. Perlit karıştırabilirsiniz. Özellikle en kolayı çakıl taşıdır. Bir miktar çakıl taşı bulup karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu karışımlar toprağın geçirgenlik seviyesini arttırır. Yani sulamayı yaptığınızda toprakta su birikmesi olmaz ve toprak rahatlıkla suyu tahliye edebilir. Böylelikle kök çürümesi meydana gelmez. Özellikle sukulent türlerinde toprağa dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sulamayı nasıl yapacaksınız? Hemen kısaca onu da anlatayım arkadaşlar. Sulama konusuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla sulama yaparsanız yine dediğim gibi köklerde çürüme meydana gelir. Ya az sık sulama yapacaksınız ya da ben genellikle benim yaptığım gibi mesafeyi uzun tutuyorum, sulama mesafesini. Toprak tamamen kuruyor arkadaşlar. Toprak tamamen kuruduktan sonra sulama yapıyorum. Şu an kış aylarında olduğumuz için yaklaşık 10 günde bir sulama yapabilirsiniz. Ama tabii ki bu bulunduğunuz yerin iklim şartlarına göre değişecektir arkadaşlar. Sıcak havalarda sulamayı biraz daha fazla yapacaksınız. Soğuk havalarda sulama seviyesini biraz daha azaltmanız gerekiyor. Bunu tabii ki kendiniz toprağa bakarak kontrol edin. Çok fazla toprak kuru olmayacak. Mesela ben bunu yaklaşık 10 gündür sulamamıştım. Şöyle elimle dokunuyorum toprağa. Toprak tamamen kurumuş. Toprak elinize böyle yapışmıyorsa sulama vakti gelmiş demektir. Yani iyice bir sulama yapın. Ama dediğim gibi delikler olsun altta, fazla suyu bitki tahliye etsin. Bu tür bitkiler bol ışığı seviyor arkadaşlar. Özellikle bakın ben bunu, bu sarkan bir saksı. Yukarıdan iple aşağıya sarkıtıyorum. Balkonda asılı duruyor. O yüzden çok güzel, bakın aşağıya doğru çiçekleri sarkmaya başladı. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu oldukça soğuğa dayanıklı bir bitkidir. Yani üzerine kar yağsa bile herhangi bir donma ihtimali olmaz. Bizim burası tabii Akdeniz iklimi olduğu için aşırı soğuk olmuyor ama eksilere düştüğünde bile herhangi bir donma ihtimali olmadı. Soğuğa dayanıklı bir bitki. Aynı zamanda sıcağa da dayanıklı. Sukulent türleri bakabileceğimiz en kolay, en rahat bitkilerden biri arkadaşlar. Hem soğuğa dayanır hem sıcağa dayanır. Ayrıca yaz aylarında sulamaya da dayanır, yani sulamasanız da herhangi bir problem yaşamazsınız. O yüzden sukulent türlerini evinde herkes rahatlıkla bakabilir. Görüntüsü de gerçekten gördüğünüz gibi çok mükemmel görünüyor. Çiçekleri oldukça güzel, görüntüsü oldukça güzel. Rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Bol aydınlığı seven bir bitki arkadaşlar. Aydınlık ortamları sevdiği gibi güneşi de sever arkadaşlar ama özellikle gölge ortamlara fazla dayanamaz. Gölge ortamlarda bitkinin şekli bozulur. Çünkü bütün diğer bitkilerde olduğu gibi özellikle sukulent türlerinde çok fazla güneş görmezse bitki boyu uzar ve formu çok kötü olur. O yüzden aydınlık yerlerde 6-7 günde en az 6-7 saat aydınlık ortamda, ışık alan ortamda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi balkonda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Çok aşırı soğuk iklimlerde belki içeride de rahatlıkla yetiştirebilirsiniz ama aydınlık bir ortam olmasına özen gösterin. Çoğaltılması da bu şekilde, dediğim gibi çok kolay. Yapraktan da çoğaltabilirsiniz. Herhangi bir dalını alıp yine çoğaltabilirsiniz. Genellikle sıcaklığa ve iklime bağlı olarak senede 1 veya 2 kez çiçek açıyor bu şekilde. Bitkinizin bakımına dikkat ederseniz, sulamasına, ışık ihtiyacına dikkat ederseniz böyle bu şekilde bol bol çiçek açar arkadaşlar. Diğer bitkilerinize kullandığınız bitki besinlerini yine bu bitkinizde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir besin vermeseniz de bu bitki gerçekten çok besine de ihtiyaç duymuyor. Oldukça güzel gelişiyor. En önemli ihtiyacı bol aydınlık ortam ve sulama. Toprağa da dediğim gibi dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama yine de besinle desteklemek isterseniz evde hazırlayacağınız bitki besinleriyle de destekleyebilirsiniz. Ben hazır bitki besini kullanmıyorum bitkilerimde. Siz de yine evde hazırlayacağınız yumurta kabuğu suyu, muz kabuğu suyu verebilirsiniz. Yine toprağına bir miktar yumurta kabuğu karıştırabilirsiniz. Pirinç suyu verebilirsiniz, sarımsak suyu verebilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok bitki besinini evde kendiniz üreterek bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Bunların yapımları ile ilgili daha önceden birçok video paylaşmıştım arkadaşlar. Kanalımı ziyaret ederek bitki besini tariflerine ulaşarak siz de bitkilerinizi besinle destekleyebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Çiçek ve bahçe bakımı hakkında yeni videolarda görüşmek üzere. En güzel çiçek tavsiyelerimden biri olan bu Sedum palmerinden de edinmeyi unutmayın. Dediğim gibi bir yaprakla bile kendinize çok güzel bir saksı dolusu çiçek elde edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.